İkinci bölümle devam ediyoruz. 50 zincir çektim. Artı 3 zincirle yukarıya çıkıp tüm bu zincirlerin üzerine trabzan yaptıktan sonra aynen örneğimizi kuracağız ve askımızı oluşturacağız. Şimdi bluzumun zincirlerin üzerine üçlü trabzanlarla doldurmuştum. Şu an çapraz trabzan yaparak devam ediyorum. Askıma bluzumdaki ajur örneğinin aynısını kuruyorum. Aynı sayılarda yaptım. Bir değişiklik yok. Yuvamıza batıyorduk. 1 2 çektikten sonra bir tane yuva atlayıp ikinci yuvaya geçiyorduk. 1 2 çekiyorduk. Sonra 2 ilmeği çekiyorduk. Sonra 1 2 şeklinde yaparak kalan ilmeği çekip bir tane ters Y harfi yapıyorduk. Sonra araya bir zincir çekip tığımıza bir kere dolayıp şu iki tane yan gözüken ilmeğin içerisinden geçip ikili trabzan yaparak bitiriyorduk. Çok güzel bir örnek oldu. Çapraz trabzan alışmamıştım. Bir tane örnek görmüştüm. Ben onu pek anlamamıştım. Uzun zaman önce. Demek ki bununla yapılmış, şu an anlamış oldum. Belki onu da yaparım yakın zamanda, bilemiyorum, sığar mı planlarımın içerisine. Çünkü bayağı bir yapmak istediğim şey var. Zaten çantalarımın çoğunu yapamadım. Çok fazla nem oldu bu yıl. Çantalar, kağıt tip çantalar elimde resmen eridiler. Evet, sonuncu yuvama da batıyorum. Aynı şekilde işlemi tekrarlıyorum. Şurada tığıma 2 kez doluyorum. Sondaki zincirime battım. Dört kere de çektiğim trabzanımı yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıp şuradaki trabzan tepelerime birer tane batarak gidiyorum. Şurada bir tane daha görelim. Baştakine batmıyorum. Zaten onunla çıkmıştık. İlk trabzanımın tepesindeyim. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. Boşluktayım. Bir trabzan yaptım. Son trabzanımın tepesindeyim. Bir tane alıyorum. Ve böyle başa kadar gidiyorum. Bu benim askımı oluşturacak. Şöyle bluzumun iki yanını diktim. Hemen göstermek istiyorum. Kol üstlerini dikmedim. Kol üstlerini ne zaman dikmek istiyorum? Bu askılarım bitip kıyafetimi diktikten sonra bir ayna karşısında giymek istiyorum. Daha sonra da kol üstlerimi ayarlayıp ondan sonra birleştirmek istiyorum. Diğer askımız hazır. Şöyle bitmişi bu halde. Şöyle ikiye katladığımızı düşünüyoruz ve şuradan kolumuza diktiğimizi düşünüyoruz. Askımın dört bir tarafını sık iğneler ile dolandım. Bu hem görüntü açısından çok güzel görünüyor, hem de daha derli toplu bir örgüm oldu. Şimdi şurası yaka ve kol üstü bölümüm, kol ağzı bölümüm. Şurası da kol altı ve koltuk altı bölümü. Kol altı bölümümden ipimi bağlıyorum ve buradan sık iğne ile bütün yaka çevresini, kol ağzı çevresini güzelce tertemiz bitirmek istiyorum. Şöyle size de hemen göstereyim.
Burası dediğim gibi yan dikişim, koltuk altı. Kol ağzını, yakayı, tekrar kol ağzını. Burada yan dikişim var. Şurada tekrar kol ağzım, arka yaka ve tekrar kol ağzında aynı noktada sık iğnemi bitireceğim. Bunu da tertemiz bir görüntü istediğim için yapacağım. Bu işlemden sonra ön ortamızı, arka ortamızı bulacağız. Yakamıza askılarımızı yerleştirip onları bir güzel ilmek kaydırma yöntemiyle yine aynı şekilde tüm bedeni de ilmek kaydırma yaparak, yine az önce gösterdiğim bölümleri de ilmek kaydırma yaparak, aynı zamanda da askılarımı tığlayarak birleştireceğim. En son kalan bölümde kol üstlerimiz olacak. Zaten tertemiz bir tığ örgüsüyle tığladığımız için oraları da ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Ama bir ölçüp tartmam lazım. Bluzumun yaka bölümündeyim. İkiye katlayarak ön ortasını arka ortasına aldım. Sağa ve sola doğru 11'er santim işaretledim ve hem arkada hem önde bu işlemi yaptıktan sonra askımı kenarlarından başlayarak, şurası yaka açıklığımız, şuradan itibaren minik minik başka bir renkli tel alacağım. Yalnız sabitlemeyeceğim. Sıkı sıkı tel alırsanız hiçbir şey olmaz. Her iki tarafında hem buradan hem arkadan güzelce telledikten sonra bir giyip aynada bakacağım ki şu benim kol üstüm ve omzumda yapacağım açıklık ne kadar olsunu iyice işaretledikten sonra iğne ile buraya belirteceğim. Eğer aktif olarak sol iğnesi kullanıyorsanız sola göre ölçü alın. Çünkü hangi tarafı kullanıyorsak o taraf geliştiği için oradaki kaslar daha gelişkin oluyor. O yüzden oraya göre alın. Ben şimdi sağ elimi kullandığım için sağdan ölçü alacağım ve ona göre ilmek kaydırma yöntemi ile kol üstlerimi ve aralarda boşlukları devam ederek buralarda da askılarımı dikerek yakamı ve tekrar askım, boşluk ve kol üstümü ilmek kaydırma ile devam edip hem birleştirme yapacağım hem süsleme yapacağım. Böylece bluzumuzun üst bölümü bitmiş olacak. Bluzumun arka bölümündeki detayları da gösteriyor olacağım. Sık iğneden sonra ters sık iğne veya başka bildiğiniz süslemeler varsa onları da yapabilirsiniz ve sizinle buluşacağız. Şurada kol üstümü birleştirdim. Omuz açıklığım, askımı ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İşaretlerim buradaydı, çıkarttım. Ön ortası, tekrar işaretimden diğer askımı taktım ve ilmek kaydırma yöntemiyle diğer uca doğru gidiyorum. Ben bluzumu 3,5 numara tığ ile ördüm. Ama böyle askı takarken zorlanmayayım diye bu kısma 3 numara tığ ile devam ediyorum. Ama sıkmadan yapmaya çalışarak aynı ölçüyü tutturmaya çalışıyorum. Şimdi buradan bir ilmeğin içerisinden geçiyorum sık iğnemin. Buradan da geçiyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. İlmek kaydırmam bittiğinde ve başlarken hem bu tarafta hem bu tarafta ve kolların başlangıç ve bitiş yerlerinde bir tane zincir çekerek iyice sıkılaştırıyorum. Giyildikçe örgümüz esnerse eğer oralarda çirkin bir görüntü olmasın. Ben şimdi hemen 3,5 numara tığımı alıp geliyorum. Evet, 3,5 numara tığımı taktım. Görüyorsunuz, bunu çıkarmış bulunuyorum ve ilmek kaydırmama devam ediyorum
Ve unutmadan size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben ölçtüm, provamı yaptım ve şurada yaklaşık olarak bir 8 santim diktim. Benim üst bedenim 38 beden. Eğer 38 beden giyiyorsanız ve bu görüntüdeki kol açıklığı size uygunsa, resimlerini çekeceğim. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Ya da önce bir terlersiniz 8 santim. Sonra giyip bir bakarsınız. Hoşunuza giderse devam edersiniz. Hoşunuza gitmezse de birazcık daha değiştirirsiniz. Şimdi şurada tekrar ölçümü tekrar ediyorum. Bakayım. Evet, doğru işaretlemişim. 8 santimden burayı da dikeceğim. Sol tarafım burası. Şurada işaretimin olduğu noktaya giriyorum. İpimi bir açayım. Karşılıklı geldiğinden emin olayım, hemen şurada şöyle bakıyorum. Evet, birincisine güzel bir sık iğne yapıyorum. İstiyorsanız sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlmek kaydırma yapılacak diye bir durum yok. Ben böyle tercih ettim. Ama siz de öyle tercih ediyorsanız öyle de olur yani. Çok katı açılan bir ip olduğu için tek tek yapıyorum. Açılmayan bir ipiniz varsa şu üstüne koyarak gayet kolay yapabilirsiniz şöyle. Ama İtalyan merserize maalesef bir yerden takılıyor. Bir tane ip kalıyor. O da görüntüyü bozuyor. Onun için tek tek yapıyorum. Tamam. Burada da bir zincir, hatta ben 2 zincir yapıp kesiyorum. Bu iplerimizin hepsini arkada sağlamlaştırıp saklayacağız. Şimdi geliyoruz arka bedene. İlmek kaydırmalarımızın burada da devam edebilmesi için ipimi hemen şuradaki sık iğne yaptığım noktanın içinden takıyorum. Ve aynı işlemi burada bu kolun bu noktasından başlayıp diğer kolun aynı noktasında bitireceğim. Bu arada tabii ki aynı önde olduğu gibi askılarımı birleştireceğim. Geriye kalan etek ucumuzu sık iğne ile devam etmek. Evet efendim, bluzumun detaylarıyla karşınızdayım. Ön bedene göre anlatacağım. Arka bedenin tek bir farkı var. Sağdan ve soldan 1 santim küçük. Genişliğimiz 73 santim ise arka 71 santim. Onun dışında tüm ölçüler eşit yaptım. Şimdi devam edelim ön bedene göre detayları yazmaya. Şimdi yukarıdan aşağı yüksekliğimiz 53 santim. Hepsini farklı bir renk yapmaya çalışacağım ki güzel görebilelim.
Kol altı şuradan şurası 8 santim. Dikişimizi de aynı şekilde 8 santim yapmıştım. Bu sizin kendi vücut ölçülerinize göre, yani şurası kendi vücut ölçülerinize göre karar vermeniz gereken bir bölüm. Aslında bütün bluz aynı şekilde ama dediğim gibi benim şu an bahsettiğim kıyafeti konuştuğumuz için bunları vermek durumundayım. Kol ağzımız 27 santim. Yakamız, yakayı da başka bir renk yapalım. Yeşil olsun orası da. Şurası ön ortası diyelim. Şuradan şuraya toplam olarak 22 santim yakamız vardı. Diğer ölçümüz, hemen şu genişliğimizi de halledelim. Şuradan şuraya kadar ölçümüzde 73 santim önde. Arkada 71 santim yaptım. İstiyorsanız eşit yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve güzel bir renk bulayım. Şuradaki genişliğimizde şuradaki genişliğimizde 50 santim. Geriye ne kaldı? Şöyle bakıyorum. Hepsini yazdım. Geriye askımız kaldı. Askılarımız da 28 santim arkadaşlar. Askılarımız 28 santim. İstiyorsanız daha uzun, istiyorsanız daha kısa yapabilirsiniz. Genel olarak ölçülerimiz bunlar. 2 adet bu bedeni şuradan başlayarak, yukarıdan başlıyor kıyafetimiz, aşağıya doğru gidiyor. Daha sonra da tüm detaylarını yapıyoruz. Ve gelelim, kıyafetimiz giyilince şu şekilde görünüyor. Bayağı benim kalçalarımı örttü ve omuz dekolteli ajurlu çizgili bluz olarak adlandırdım. Gelelim diğer detaylarımıza. Şöyle ben şunu çevirirsem daha güzel sığacak diye düşünüyorum. İpim ebruli merserize ve İtalyan merserizeydi. Ebruli merserizemi hatırlarsınız. Bundan bir adet çok güzel bluz yapmıştım. Çok da keyifli giydim. Şöyle renkleri var ve ben bunları ayıra ayıra, bazen de ayırmadan, mesela burada pembe örerken devam ediyor. Hafif böyle eflatuna, lileye geçiyor. Daha sonra mora geçiyor. Genel olarak ayırmadım. Ama mesela maviler farklı bir bölüm, morlar farklı bölüm, işte pembeler farklı bir bölüm şeklinde ayırarak çizgilerimi oluşturdum. Çok az bir ip gitti. Yaklaşık bir 50 gram ebruli bir ip alsanız bile yeterli diye düşünüyorum. Beyaz ipim İtalyan merseriziydi ve ben bunu 2 kat yaparak ördüm. Tığım 3,5 numaraydı. Bluzumun geneline 3,5 numara ile ördüm. Sadece askılar bölümünde 3 numara kullandım ama yine de elimi bol tuta tuta kullandım. Bunun nedeni de ipimin çok katlı olması ve maalesef aralardan girerken bazen tek kat kalmasın, unutulunca çirkin oluyor diye ben 3 numarayla ördüm ama bol ördüm. Arada bir fark yok, görüyorsunuz. İki tarafta da bir fark yok. Gelelim ön genişlik, zaten aşağıda vermiştim. Arka genişlik, uzunluk, kol ağzını verdim, yakayı verdim. Şöyle bir resmini çekerseniz çok kolay olacaktır. Daha sonra kendi ölçülerinizi de ölçüp
kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Ay evet, kalemi arıyorum. Kalemi buraya koymuşum. Ağırlığımızı da hemen yazayım. Unutmadan tekrar söylemek istiyorum. İplerim ince iplerdi. Eğer pamuk iplerle örecekseniz buradaki gramajımız değişir arkadaşlar. Ağırlığımız da çok az bir ebruli merserize ipim gitti. 305 gram. Ağırlığımız 305 gram ipimiz gitti. Şöyle. Ama ipimin ince olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Farklı iplerle örüyorsanız farklı gramda ipiniz gidecektir. Bu kıyafet benim kalçalarıma kadar geldi. Kollarım biraz daha bol ama burada resimde tam belirtemedim. Şöyle bir düşüşü var. Arada şöyle bir kol altı var. Bunda da aynı şekilde çok güzel oldu. Çok sevdiğim bir kıyafet oldu. Yaza da yetiştirdiğim için sevindim. Çünkü elimde çok fazla iş var. Büyük bir kısmı bu yaza yetişmeyecek. Sağlık olursa, kısmet olursa seneye yazlıklara devam edeceğiz. Yine de yapabildiğimiz süre içerisinde devam edeceğim. Benim bulunduğum şehirde yaz bayağı bir sürecek gibi, hala çok sıcak. Dilerim sağlıklı, sıhhatli giyeriz. Her şey gönlümüzce olur. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayacak bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.